Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün yine iftar sofraları için bir alternatif olacak çok güzel bir tatlı tarifiyle karşınızdayım. Kalbura bastı tarifi yapacağım, vereceğim size. Bunun için önce tencereme 3 su bardağı şekerimi koyuyorum. Her zamanki gibi tatlılarda önce şerbetini hazırlamakta fayda var. Üç su bardağı toz şekerimi tenceremin içerisine alıyorum. 3,5 su bardağı da kaynar suyumu ilave ediyorum. Tenceremin altını yakıyorum. Kettle'ımda kaynar suyum vardı, o yüzden kaynar koyuyorum. Soğuk da koyabilirsiniz ama kaynar koyarsanız işiniz daha hızlı olur. Şerbetin önceden hazırlanması biz tatlımızı pişirene kadar soğuması açısından önemli. Çünkü tatlının birisi sıcak, birisinin ılık ve soğuk olması gerekli. Bu önemli bir detay. Şimdi birkaç damla da limon sıkıyorum. Ve şerbetimi fokur fokur kaynatıp bir 5 dakika ağdalanana kadar, çok fazla kahverengi olmadan koyu kıvam alana kadar pişireceğim. Şerbetimiz kaynarken biz de tatlımızı hazırlamaya başlayalım. 100 gram kadar oda sıcaklığında ılınmış, hafif erimeye yakın tereyağım var. Onu ilave ediyorum. 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı irmik, 1 çay bardağı sıvı yağım, 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 adet de yumurta. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Birazdan unumu ilave edip elimle karıştıracağım. Ellerimi güzelce yıkadım ve elimle yağlarımı ve bütün malzememi güzelce karıştırdım. 3,5 su bardağı unum var burada. Elediğim un. Eleyerek koydum ve önceden hazırladım. Normalde 3,5-4 su bardağı un alacak ama her zamanki gibi kontrollü bir şekilde koyuyoruz. Bu kadar kolay bir tatlıyı yapmak arkadaşlar. Unumu yavaş yavaş ilave ediyorum. Bir yarım su bardağını da kenara yedek olarak koydum. Gerekirse kullanırım diye. Şöyle yağları da iyice elimle eze eze karıştırıyorum. Oda sıcaklığında olması bu anlamda çok önemli. Yumuşak, kulak memesi kıvamında güzel bir hamurumuz olacak. Büyük bir ihtimalle 3,5 su bardağı unum bu sefer yeterli geldi. Yumurtanın büyüklüğüne, unun performansına göre biliyorsunuz farklılık gösterebiliyor. Kıyır kıyır çok güzel bir lezzet oluyor kalbura bastı tatlımız. Mübarek Ramazan'da geldi. Ramazan iftar sofralarımızda hem sevdiklerimize hem ailemize hem de misafirlerimize her gün değişik değişik tariflerle onları sevindirmek, mutlu etmek gerçekten çok önemli. Umarım ilk iftarınızda kalbura bastımı yapar ve denersiniz. Evet, 3,5 su bardağı unum bana yeterli geldi. Yine de siz kontrollü olarak kullanın. 1,5 çay kaşığı karbonatım ve 1 yemek kaşığı da sirkemi eklediğim hamurum hazır. Şimdi size göstermek istiyorum. Cevizden biraz büyük yuvarlaklar alıp hamurumdan elimle yuvarlıyorum ve böyle bir rendemin üzerine varsa kalburunuza, siz hangisini isterseniz yuvarlak şekilde açıyorum. İçine bir parça ceviz koyup şeklini fazla bozmamaya çalışarak kapatıyoruz. Bu kadar kolay ve basit arkadaşlar. Kalbura bastı isminin gelmesinin sebebi bu arkadaşlar. Bu şekli veriyoruz. Ve yağlı kağıt koyduğum tepsime bütün hamurlarımı aynı şekle getirip içini de cevizle doldurup diziyorum. Bu arada fırınımı
180 dereceye açtım. Alt üst ayarda. Fırınım ısınıyor. Fırına sıcak olarak koyacağız. Tekrar size göstermek istiyorum. Umarım kamera güzel gösteriyordur ve anlıyorsunuzdur. Çünkü gerçekten çok kolay. İyice kapatıyoruz. Şeklini bozmaya çalışarak. Siz bunu kalburla da yapabilirsiniz. Evinizde bunun için hususi olan silikon aparatlar da var. Benim evimde sadece bu vardı şu an. O yüzden bunu kullanıyorum. Güzelce bastırıyorum. Cevizimi koyuyorum. Son bir kere daha göstereceğim ve bütün hamurlarımı bu işlemi tekrar edeceğim. Bittikten sonra size gösterip fırınıma atacağım arkadaşlar. Kalbura bastılarım hazır. Şimdi 180 derece fırına kontrollü bir şekilde 15-20 dakika arasında pişirmeye gidiyorum. Pişsin çıksın görüşeceğiz. Kalbura bastılarım 20 dakika 180 derece fırında güzelce pişti. Şimdi ben tepsimi değiştiriyorum. Şerbetini dökeceğiz. Diğer tepsimde tatlılarımın arası aralık olduğu için şerbetini daha güzel emmesi adına daha böyle ufak dip dibe duracağı tepsimi aldım. Hem de bu buzdolabıma rahatlıkla sığıyor. Şimdi sıcak kalbura bastılarımızın üzerine soğuttuğumuz şerbeti güzelce döküyorum. Bütün şerbetimizi yaydıktan sonra 1 saat dışarıda, en az 1 saatte buzdolabında olmak üzere soğutup servis edeceğiz. Şerbetim hazır olsun. Tamamen çeksin şerbetini tatlım. Size en son servisini göstereceğim. Nefis birer tatlı oldular. Kalbura bastımı 2 saat güzelce dinlendirdim. Ters düz ederek hem altının hem üstünden güzelce şerbetini emmesini sağladım. Kalbura bastılarım hazır. En son üstlerine çok azıcık toz Antep fıstığı koyuyorum. Ve birazdan da tabağıma servis edip dokusunu size göstereceğim. Evet, nefis kalbura bastı tatlım hazır. Çok kolay ve pratik olduğunu söylemem lazım size. Siz de gördünüz yapılışını. Umarım evinizde dener ve mübarek Ramazan günü bu tatlıyla ağızlarınızı tatlandırırsınız ve beni anarsınız. Size şöyle dokusunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Çok nefis, şerbetini de çok güzel bir şekilde emdi. Tadına bakmak istiyorum sizin için. Muhteşem. Kıyır kıyır ağızda dağılan bu güzel tatlıyı yapmanızı özellikle tavsiye ediyorum. Bir sonraki güzel videomuzda buluşmak üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Videomu beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.